saygıdeğer protokol üyeleri, kıymetli hocalarımız, değerli katılımcılar. Atatürk'ün Türk tarih tezi ışığında Ön Türkler ve Türk Dili çalıştayına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün köklerimizi, dilimizi ve tarih sahnesindeki izimizi konuşmak üzere bir aradayız. Çünkü tarih kimliğimizdir. Dilse o kimliği geleceğe taşıyan en güçlü bağdır. Programımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başlayacaktır. Sizleri saygı duruşuna ve İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum. Teşekkür ederiz. Programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Ön Türk Akademi Kurucu Başkanı Vedat Köle'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli konuklar, ben sizin önce 5 dakikanızı almak istiyorum. Bu çalıştayı hazırlamamızda bize gönüllü olarak destek veren birkaç dostumuz var. Onlara başlamadan birer teşekkür belgesi sunmak istiyorum. Şimdi isimlerini okuyacağım değerli arkadaşlarımı buraya çağırıyorum. Serap İncekara, Ebru Yalçıntürk, Sayın Caner Aksüt, Sayın dostum Asuman Karaşabanoğlu, Sayın Başkan Yardımcım Halit Dolu teşekkür belgelerini veriyor. Hep birlikte 1-2 dakikanızı almış oluruz. Kusurumuza bakmayın. Sayın konuklar, 2011 yılında başlayan bir yolculuğu bugüne kadar kısaca özetlemek istiyorum. Muazzez İlmiye Çığ, Mehmet Ünal Mutlu, Haluk Tarcan Bey'le ilk konferansları yaptım. Yine 2011 yılında Bodrum Gündoğan'da
Mustafa Kemal Ulusu, İsmet Arif Vidinli, Erol Toy, Haluk Berkmen gibi çok değerli araştırmacılarımızla birlikte bir Nardugan etkinliği yaptık. 2011 yılında yapılan Nardugan etkinliği Türkiye'nin ilk Nardugan etkinliğidir. 2016 yılında ise Türk Balık Adamlar Caddebostan'da Sayın Başkanım Nezih Saruhan ilk Ön Türkler konferanslarını yapmaya başladık. O günden bugüne kadar aynı ekip, aynı kadro ile 10. yıl, 10 yıldır beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu gönüllü platformun çalışma azmini, dostluğunu bugün sizler de görüyorsunuz. Büyüdük, destekçilerimizle birlikte başarmanın gururunu yaşıyoruz. Türk Dili Çalıştayımız 2018'de Mehmet Turgay Kürüm ve Oktay Polat Beylerle Antalya'da yaparak Türk akademik camiasına Güneş Dil Teorisi'ni ve Türk tarih tezini hatırlattık. Burada iki çalıştayı görüyorsunuz. Şimdi bu çalıştayda var olan hocalarımız gene burada bizimle birlikteler. Sayın Zeki Kaymaz, Osman Karatay, Alimcan Bey hepsi yeni baştan bu konferansa katıldılar. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. ...2019'da yine Antalya'da Türk tarihi çalıştığını sunduk. Burada görüyorsunuz. 12 Haziran 2022'de Maltepe'de değerli başkan, eski başkanımız Ali Kılıç Bey ile Sayın Mahmut Oral Bey ile dünyaya kültür taşıyan Ön Türkler çalıştayını yaptık. Orada Rahman Bey'i ilk kez tanışma fırsatımız oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Değerli Maltepe Eski Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç Bey ile Kazakistan Turan Akademiyası projesinde Sayın Mahmut Oral'la birlikte olmaktan onur duyuyorum. Bugün tüm bu çalışmaların devamında bize gitmemiz gereken noktayı da 2011 Temmuz 1932'de gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun hedefine bir adım daha atmanın mutluluğunu Ön Türk Akademisi yaşamaktadır. Sayın konuklar, tüm katılımcılara var olun demeden önce kısa video bir özgeçmişle sizlerle iyi seyirler diliyorum efendim. Çok değerli bir araştırmacıyı kaybettik. Bu çalıştayı onun anısına adadık. Bütün çalışmalarımız akademimizin çok değerli üyesi merhum Mehmet Turgay Kürüm, eski Türk yazıları ve epigrafya alanındaki çalışmalarıyla tanınan bağımsız bir araştırmacıydı. Aslında sosyal hizmetler uzmanı olarak eğitim aldı ancak bu mesleği hiç yapmadı. Bilgisayar yazılımlarına duyduğu merak sayesinde kendi kendini yetiştirip bilgisayar programcısı oldu. 1994 senesinde hobi olarak eski yazılara merak sardı. Yine kendi çabasıyla Göktürk alfabesini öğrendi ve bu merakı onu dünyada ünlü bir araştırmacı haline getirdi. İsveç ve Norveç'te bulunan Futhark alfabesi diye anılan Viking yazıtları ve Orhun yazıtları arasındaki benzerlikleri fark ederek bu yazıtların Göktürk alfabesi yardımıyla okunabileceği tezini ortaya attı. Çözülemeyen 3 Viking kaya yazıtını Türkçe okuma denemeleri yaparak yazdığı makale İngiltere'de Türkoman dergisinde yayınlandı. Avrasya'da Runik Yazı isimli makalesi ise 2002 yılında Türkler isimli literatür eserde yayınlandı. Makaleleri yayın kurulunda Yusuf Alaçoğlu, Halil İnalcı, Şerif Mardin gibi hocaların olduğu 21 ciltlik Türkler Ansiklopedisinde yayınlandı. İskandinav runik yazıları üzerine yaptığı bu çalışmalar İsveç'teki Göteborg Üniversitesi'nde uzmanlarının dikkatini çekti. Norveç'te arkeolog ve antropolog Thor Heyerdahl da kendisine bir mektup yazarak onunla işbirliği yapmak istediğini belirtti. 2019 yılında itibaren henüz tüm anlamıyla çözülememiş olan Kıbrıs hece yazısı üzerinde yoğunlaştı. Demir Çağı Kıbrıs'ında yazılmış toplam 6 yazıtı Orhun Yenisey alfabesindeki ses değerlerini ve analitik yöntem adını verdiği bir metodu kullanarak Türkçe okudu.
daha önce okunamayan veya yanlış yorumlandığı düşünülen bu yazıtları Türkçe olarak nasıl çözümlediğini birçok bilimsel platformda TED Ankara gibi etkinliklerde sundu. Anısı hepimize yol göstersin efendim. Çok sağ olun, zamanınızı aldım. Çok teşekkür ediyorum. Vedat Köle'ye çok teşekkür ediyoruz değerli konuşmalarından dolayı. Ve Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Türk Halkları Konseyi Başkanı ve Telenews TV Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mahmut Oral'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer bilim insanları, hocalarım, kıymetli dava ve fikir adamları, çok değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlarım. Çalıştayımıza hoş geldiniz. Bugün burada yalnızca bir çalıştay açmıyoruz. Bugün burada tarihin derinliklerinden yükselen bir belleği, bir ulusu yapan kökleri ve o köklerin en güçlü taşıyıcısı olan dili yeniden anlamlandırmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Atatürk'ün Türk tarih tezi ışığında ön Türkler ve Türk dili olarak adlandırdığımız çalıştayımızın başlığı sıradan bir akademik başlık değildir. Bu başlık bir iddiadır. Bu başlık Türk ulusunun tarih sahnesindeki yerini yeniden tarif etme iradesidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusuna yalnızca bir devlet bırakmamış, aynı zamanda bir tarih bilinci, bir kimlik bilinci ve bir medeniyete bakış açısı kazandırmıştır. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduğu Türk tarih tezi bizlere şunu hatırlatır. Türk milleti tarihin edilgen bir unsuru değil, aksine tarihin kurucu öznesidir. Bizler bugün ön Türkler dediğimiz o büyük ve derin mirasın izini sürerken aslında sadece geçmişi araştırmıyoruz. Aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye yürüdüğümüzü yeniden sorguluyoruz. Türkistan'ın uçsuz bucaksız bozkırlarından, Altaylardan Tuna'ya, Sibirya'dan Anadolu'ya uzanan bu büyük yürüyüş yalnızca bir göç değil, bir medeniyet akışıdır. Bu akışın en güçlü taşıyıcısı ise hiç şüphesiz ki Türk dilidir. Türk dili bir ulusun sesi olmanın ötesinde bir medeniyet belleğidir. Orhun yazıtlarında taşa kazınan iradeyle bugün konuştuğumuz kelimeler arasında kesintisiz bir bağ vardır. O bağ sadece dilsel değil, aynı zamanda zihinsel, kültürel ve tarihi bir sürekliliktir. Bu nedenle Türk dilini incelemek sadece kelimeleri çözümlemek değildir. Bu bir dünya görüşünü, bir düşünce sistemini ve bir varoluş biçimini anlamaktır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz bu çalıştay, tarih, dil bilim, arkeoloji ve antropoloji gibi disiplinlerin kesişiminde hakikati arama çabasının somut bir göstergesidir. Çünkü biliyoruz ki gerçek ancak disiplinler arası bir bakış açısıyla ortaya çıkar. Burada altını özellikle çizmek gerekir ki Türk tarihi üzerine konuşmak sadece geçmişi anlamak değil, bu aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü tarih milletlerin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden milletler ise yönünü kaybederler. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözü bu noktada bizlere rehber olmalıdır. Tarihi yazmak, tarihi yapmak kadar önemlidir. İşte bizler bugün
İşte bizler de bugün burada bu önemli görevi bir parçası olarak bulunuyoruz. İnanıyorum ki bu çalıştayda ortaya konulacak her fikir, yapılacak her tartışma ve sunulacak her bilimsel katkı sadece akademik dünyaya değil, Türk dünyasının ortak geleceğine de ışık tutacaktır. Çünkü bizler kökleri mazide olan ati bir milletiz. Ve o kökleri ne kadar iyi anlarsak geleceğimizde o kadar sağlam inşa ederiz. Bu düşüncelerimle çalıştayımızın kutlu, verimli ve ufuk açıcı olmasını diliyor, katkı sunan tüm bilim insanlarına en kalbi duygularımla minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen her bir kardeşime ve tüm katılımcılara en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Sağ olun.